oldu? Elim terledi. Dokunuyoruz ama. Madem dokundun bedelini öde. Kanka bedelini ödeyeceksin. Oha ne oluyor oğlum? Şimdi ışınlama gösterisine geçelim. Aslan tesisimizde istediğin bir yere bırak gel. Papağan yemeci. Beyaz kanatları olan bir küp şeker. Tamam. Ve elin üzerine bir artı çizdi. Abi sen şaka mısın? Yanda da kadın ezanı açmış ya, o an biri gaza geldi. Yer çekimine meydan okuyup kendim yerden kaldırabiliyorum. 3. Nasıl durdun abi havada ya? Kapıyı açtım, tavuk var. Ne haber koçum? Sağ ol abi, sen? İyi olsun. Tavuklar buradan kaçıyor ha. Çıkıyor lan. Allah Allah. Nereden çıkıyor lan? Ne yapıyorsun abi? Tavuk Kapıyı açtım, kapıda tavuk var. Bu dedim. Seni çağırmaya gelmiştir, biz yolladık. Bugün işimiz tavukla değil. Bugün gittiğimiz yeri söyleyelim arkadaşlar şimdiden. Şimdi sonra nereye gidiyoruz? Evet, cam terasa gidiyoruz. Ya söylemeyelim. Söylemiyoruz. İzleyin. Bugün de söylemiyoruz. Merak edin amına koyayım. Söylemiyoruz. Onlar görüyor zaten kapak resimden. Ya, Mahmut tabii canım, işi uyanıyor. Dümen yapmayın bize şimdi, Dümeni değil mi? bırakın arkadaşlar. Dümeni bırakın. Bu arada şeyin dansını güzel yapmışsın. Nasıl Kadir Hoca'nın dans? Beni bir kez hatta beni bin kez bile dinle sen de yeniden al. Şuradan börek bir şey atalım mı? hemen Atalım abi, ağzımıza? Benim atalım, karnım çok aç atalım. ya. Hemen şurada Cengiz'in oraya uğrayalım. Orada hemen seriden hazırlattırıp yiyebiliriz. Aynen, hemen götürebiliriz. yiyelim ya. Tamam, yiyelim abi. Tamam Öyle abi. gidelim. Tamam Ne diyorsun? abi. Olur. Zaten 2 dakikada Olur abi, yiyoruz. Olur abi. Hemen abi. Şuraya mı oturalım? Oturalım abi. Oturalım abi. Gel abi. Sen buradasın değil mi? Yiyeceksen burada yiyorum. Daha şimdi arkadaşım börek satarken başka yerde Değil börek mi? yedik mi bu vurur bizi. Mecbur buradayım. Ver ben tutayım kanka. Ben çok yemeyeceğim zaten. Yok. Sen ye. Ne kadar alçak Arkadaşlar. gönüllü, görüyor musun? Beğenmiyorsun Efe'yi. Ya bu bizi beğenmez. Aramız iyi ya. İyi. Sesine ne oldu oğlum seni? Gidiyor böyle arada olan bir sıcak bir şey içtim düzelecek. Aramız iyi ya. Abla gel Adana kebap ya. Buyur baba gel Adana kebap ye. Cengo gibi olmuşsun oğlum. Bazı insanlar oldu ya böyle bir yandan öbür yandan ses şeyini kaybediyor. Abi benim de sesim kısılır ama ben maçlarda falan böyle maçında şimdi hayvan gibi bağırıyorduk ondan kısılıyordu. Durup dururken ses mi kısılır oğlum? Bilgisayarın başında ses mi kısılır oğlum? Belki bağırıyor abi evde. Belki gece bir şeyler yaptı. Yapar abi. Hastayım hasta. Bana mı? İyi geldi ha. Cengiz. Sağ ol. Cengizciğim öpüyorum. Hadi Allah'a emanet. Bu açıkmış lan. Açık Dedim abi. oğlum Onu ben de yaşadım biliyor ben mi musun? göremiyorum. Bir kafa koydum cama kapıya. Benim burnum patlamıştı bir kere öyle yürüyorum. Biraz daha hızlı yürüyorum ya normal Evet abi. insana nazaran. Tam gaz yürüyorum, tamam mı? Bir dükkana gireceğim. Şeyi fark etmedim. Cam çok temizmiş. Bir çarptım, burnum patladı şurası. Ya Ben nasıl de bir aynısını çarpışmaydı yaşadım. ben anlamadım. Geçen hafta yaşadım ben de. Allah. Bizim çocuğun bungalovun orada. Camlı kapı vardı abi. Cam kırıktı. Kapının camı kırıktı, tamam mı? Ben hep o kapının içinden geçiyordum. Ha. İbne camı taktırmış. Benim haberim yok. Karanlıkta da cam açık diye zaten orası kırık diye içinden geçmeye çalışıyor. Bir kafa abi cama. Bir daha mı kırıldı cam? Tabii yok, kırılmadı Allah'tan. Dayanıklı onlar. Kırılsa alnım kesilirdi valla. Siz istediniz, biz yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Ne istediniz? Cinci Hoca ziyareti 2. Aynen. Evet, öyle Bu değil. ama bu video sadece ona özel olacak. Yani sizlere özel çünkü bunu çok isteyen olmuş. Hatta bizden sonra çok giden de olmuş, arayan olmuş Evet. falandı filandı. Evet. Aa ben daha geçen otobüse Evet. bindim. Ha. Fanınızla karşılaştım. Beni de tanıdı sağ Aman olsun. Nereden tanıdı seni? Yani ATV'den. ayrıllah. Ayrılan düştü. Ama ne kadar fark ediyor değil mi? Bir sahne Tabii canım. insanı ne kadar öne çıkarıyor. Sağ Ama olsun. sahnenin etkisi çok önemli Aynen. abi. Lütfen Pilot ya. senken Lütfen her ya. an olabilir. Sağ olsun selam falan verdi. Geldi dedi işte abi gerçek mi o falan. Ney? Cinciyi sordu. Ha. Abi Biz- blöf dedi. Kurgu falan dedi. Ben de vurdum 2 tane kafasına. Ha. Burayı keselim. Ayrılan bizi fanlara niye dövüyorsun oğlum? Oğlum bu niye oldu? İkilemdeler abi insanlar. Kamera kayıttan sonra bazı şeyleri çaktık. Mesela telefon numarası falan filan. Doğru. Ama biz de hani hatasını bulmaya çalışıyoruz. Hani biz ondan yana değiliz ki. Ya biz de öyle. merak ya yani biz de keriz yerine koydurmak istemiyoruz kendimizi. Siz neyi nerede görürseniz direkt yazın yorumlarda. Abi Bu böyle oluyor, bu böyle oluyor diye. Çünkü biz o an ilk de fark edemeyeceğiz kesin bazı şeyleri. Fark edemeyeceğiz tabii de ben şeyi merak ediyorum. Halen bilmiyorum. 15 saniye havada kalma işi var. Bir de. Nasıl? 15 saniye havada duruyorum diyor adam. Ben hepsini bıraktım şu an onu merak ediyorum bir tek. 15 saniye havada kaldı mı tokatı yerde. Ben sana söyleyeyim bak. 16. saniyede tokat gelir. Bu kağıt işi var ya.
Hani bir şeyler yazdı, buldu, sorular sordu. Millet şey diyor ya sizin sosyal medyadan sizi araştırıp bulmuştur. Ya adam bizim gideceğimizi bilmiyordu ki. Planlı olmadı o durum. Abi bunu zaten insanlara biz açıklayamayız. Zor da öyle bir adam olduğunu da bilmiyorum. Ha biz bile bilmiyorduk Yani ki adam ya. bizi nereden bilsin. Senin tepkisinden belli aslında. Vallahi Ama ben... şaşırılan tek şey, mesela çocuk da şaşırdım, senin arkadaşının ismi. Ha O ne bile- alaka? Çocuk kurgu diyor ama onu da çözemiyor. Ben şeyi anlamadım bak. Bir tane birisi dedi ki ya abi dedi o kağıtlar var ya dedi. O bir önceki yani kağıtta bir cevabı görüyor. Sizin sorularınıza göre o cevabı değerlendiriyor. Bir hani kağıtta sanki senin cevabını yazıyor. O an benimkine vermiş gibi okuyor. Ama onu yapabilmesi için bir tanesini zaten gerçekten bilmesi lazım. Onu nereden biliyor? Çünkü aramızda ondan biri yoktu ki. Sadece bizdik. Yani bir tanesini bulup sonra öbürlerine açıp okuyor ya mesela ne yazdığımızı. Evet, Mesela şimdi İzmir'le alakalı şeyi sormuş. Evet. Onun cevabını biliyor hani ona ait olduğunu. Hadi öyle ilerlemiş olsa Abi bir benim tanesini de- nereden biliyor? Bakalım bu ne oluyor, ne anlatıyor bu dayı ya. Oh be sırtım ne ısındı ha. İyi değil mi? Sana özel açtım. Koltuk ısıtma. Evde Koltuk- çıktım başladım ısıtmaya. Koltuk ısıtma bir başka be abi, helal olsun. Ah ya. Kıyamet kopuyor. Çatışma çıktı arkadaşlar. Ağır bir çatışma çıktı. Oğlum benim mikrofon nerede lan? Sen mikrofonu bahçede taktın değil mi? He. Mikrofon Kur'an çarpsın. Daha şimdi yeni mi aklıma- fark ediyorsun? Vallahi şimdi aklıma geldi. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Helal olsun. Geldik abi. Ne oldu şimdi? Cinci yok diyor. Nerede cinci? Nasıl yok oğlum ya? Ben 2 dedim. 1'de gidelim dedi. Erken gelin dedi bir de Yıldıray amına koyayım. Ben normalde 2'de onu alacaktım. 2.30'da gelelim diye. Dedi abi daha erken gidelim. Erken çağırdılar. Cık, İyi dedim. Oğlum bu ne korkunç aşağı. Harbi lan. Korkunç değil mi? Abi. Hayır lan sen korkmuyor mu? Korkmak için bakınca korkuyorum. Nasıl korkmayın? Yani normal Neye baktığımda- niyetle baktın mı öyle mi yani? Yani normal baktığımda normal Korkmamak geliyor. için, korkmamak için bak, baktığın zaman ne oluyor? Ne diyor? Normal bakıyorum normal geliyor diyor. Şimdi Korkmak ama için bak. korkmak için bakınca lan buradan düşsek falan bir ayakları titreme giriyor. Yani Çin'de var ya böyle şey yapıyorlar. Cam çatlamış gibi numara yapıyorlar böyle. Aa bir şey diyeyim mi? Vah. Yanlışlıkla aşağı atlayabilirim. Yani şu an öyle bir ses Şu duysam. an şeyim durdu oğlum. Bulut yok ya. Çeksene bir şurayı. Baksana nasıl abi, Yusuf şuraya Yusuf baksana. gidiyorlar. Abi tamam benim evde yüksek de. Oğlum ne evin altında böyle kaya var mı? Karşımda dağ var. Adamın var ya boku çıkar buradan aşağı düşse vallahi. Ama geliyor değil mi hoca bugün? Abi ya bir aracı Yıldıray bir açsa. Çay içelim ne yapalım? İçelim ne içelim ya. İnsanlar şimdi Aslan abiyle çalıştığım bildikleri için He. otobüste görünce bir şaşırdılar tabii. Tabii. M550 niye yok? Yani M550'si var adamın, Gucci giyiniyor, Prada'lar havada uçuşuyor. Yani sana yakışıyor mu falan dediler yani. araba almadı mı falan? Bak konuyu nereye götüreyim? Madem. He. Ben dedim biz halkın adamıyız. Aynen. Alçak gönüllüyüz. Halkla beraber. Ama gerçek öyle. Geldiğin Biz yeri toplumun unutmayacaksın. insanıyız. Doğru abi. Videoda M5'te geziyor. Gerçek ayak. Otobüs. Kanka bana soğuk su ver be. Daha suyu ama. Çeşmeden doldu. Tamam abi. Adamsın. Biz hayvan mıyız? Aslan abine de yani. Bize derken bize de değil. Daha Ya. Aynen. Sen var ya. Tamam. Manita çok düşüyor mu sana? Nerede? Sosyal medyadan. Yazanlar var ama cevap vermedim. Zeynep diye bir kız yazmış. Dur bakayım bak dur mesaj duruyordu. Tatlı bir ruh hastasısın. Beni bitiriyorsun. Kadınlara olan düşmanlığın beni bir tık üzüyor. Abim. Abim ne oldu abim? Benim eve ne zaman gelse bir şeyler kırıyor, döküyor. Abi Şey sakar yapıyor. da abi. Sakar da abi. Yapar da. Ya benim 3-4 senede başaramadığımı geliyor bir 10 dakika girmeyle başarıyor yani. Ben eve giriyorum. Canlı yayın yapmam gerekiyorsa canlı yayın yapıyorum. Onun haricinde de uyuyorum. Bazen aradığım kıyafetlerimi bulamayıp gardolap falan. Var bile mı sende öyle karıştırıyorum. huylar? Aradığım kıyafeti bulamadım mı var. Şimdi benim kıyafetim değil mi bu? Evet. Nerede? Nereden çıkıyor? Diye soruyorum anneme. Uçtu diyor annem. Ya oğlum nereye uçtu anne? Yani olması gereken hiçbir yerde yok. Sonra Ha o yazar yerleri abi. biliyor musun? Düzenin var mı senin Bakıyordum. annene soruyorsun Abi da? dolabım var. Düzenli mi?
Ya düzenliyor da o. O düzenliyor. zaten. Senin bir Ben düzeni yok düzenlisem ki. Zaten ben bileceğim lan neyin nerede olduğunu. Vay, Annem ne ayakçı. işte kendi koyuyor Kendi bir yere. bok yapmıyor ama soru soruyor, hesap soruyor. Abi kendi koyuyor dolaba. Ezbere Sonra aklına nereye oturuyor. koyduğunu unutuyor. Ben sorunca bilmiyorum diyor. Ya. O yine yapıyor, sen hiç yapmıyorsun. Sen anca dağıtıyorsun, Abi evi de ben pisletiyorsun. topladım mı nasıl olacak ama. Gel bir papağanlara gidelim. Çok özel duruyorlar değil mi? Merhaba. Aha, çitliyor. Tüm mü yiyor, çitliyor mu? Çitleyecek şimdi onu açacak. Ana, harbi lan. Oğlum Ne zeki kadar bir temiz hayvansın açtı lan. Çekirdekleri alıp çitliyor lan. Ben sanırım öyle yutuyor. Bu hareketlere bak şov yapıyor. Ay yavrum benim. Bu da maaşkeli olmuş. Baba hareketlere bak hareketlere bak lan. Vay helal. Helal şovda. Ama nasıl güçlü değil mi? Abi Bütün çene- vücutunu çene- tutuyor orada. Gel. Aa, merhaba. Nasılsın? Ya hayır hayır hayır. Hayır lan. Al geri git. Sen salak beni niye ısırıyorsun? Hoş bulduk. Abi ne haber? Lan geçen ne oldu biliyor musun? Neydi ismi senin? Efe. 3-4 gün önce bir araba alacaktım. Mercedes B serisi. Tamam. Çarşıda internetten buldum. Faydamız Gittim. dokundu mu? Dur anlatacağım. Gittim arabaya tam bakacağım. Bana baktı şöyle adam. Satacak arabayı. Oğlum sen cinci abi değil misin dedi. Dedim, ne cincisi ya? Bizim arkadaşlar çekmiş ya dedi. Seni tanıyorlar. Ulan dedi. Sen birkaç kere denk geldi böyle ya. Çok izleniyor. Bugün Şeyler bugün sen kısa. başladı mı kayıt? Biz hep kayıttayız. Öyle mi? Abi Bir saat bugün oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. bir saat beklediğin için telafi lazım. Bütün tuşlara bugün basalım. Evet. Yapmış olduğumuz sunumda size zihin okuma yapmıştım. Tamam. Bu sefer daha gelişmiş olacak. Zaten öyle olmalı. Tamam. Bugünkü konumuz aynı şekilde enerjiyi kullanarak Tabii ki. ışınlama. Cismi bir yerden bir yere taşıma. 400 metreye kadar. Yani buna transportation diyoruz. Ve bugün aynı zamanda bir de hava uçma olabilir. Ben onun için geldim. Bir 15-20 saniye havada duruyormuş. Yok 15 değil. 12. 12. Tamam. Şu seviyede bir hava Bize durma 5 var. saniye de yeter. Aynı şekilde arkadaşlar yine enerjiyi kullanarak o zihni okuma, enerjiyi kullanarak cisimler ışınlama olayı var ya. Aynı şeyi bedenime uyguladığım zaman belli bir süre yer çekimine meydan okuyup kendim yerden kaldırabiliyorum. Tamam. Yer çekimine karşı koyuyor ya Oğuz abi. Fiziklere karşı savaşıyor. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bundan tam 12 yıl önce İspanya'nın Barcelona şehrinde iş için gitmiştim ve orada Tevafuk metro istasyonunda yaşlı bir adamla tanıştım. Aslında adres sormuştum ve gezmem gereken yerleri sormuştum kendisine ve akabinde arkadaş olduk ve muhabbetimiz devam etti. Yani yolculuğumuz bitse de beraber bir kafeye geçtik. Bir şeyler içmeye başladık. O esnada bana mesleğimi sordu. Ben de yazar çizer olduğumu, karikatürist olduğumu, ressam olduğumu söyledim ve yanımda malzemelerim de vardı. Kendisine resmini çizdim. Çok etkilendi, çok beğendi. Akabinde ben kendisine mesleğini sordum ama anlamadım. Aslında İngilizce konuşuyoruz ama o mesleği daha önce duymamıştım. Ha. Yani Yeni bir kelime. tabii kuantum fiziği alanında biyoenerji yapıyor. Tamam. Dedim nasıl bir şey bu? Madem sen bana az önce böyle yeteneklerini gösterdin hadi ben de göstereyim dedi. Tamam. Ve bana hayatım hakkında bazı sorular sordu. Kredi kartı şifrem, dün akşam yediğim yemek, ilkokul öğretmenimin adı. Soruları şu an hatırlamıyorum çok ama hepsini tahmin etti. Gözlerimin içine bakarak zihnimin içine girdi ve hepsini tahmin etti. Ve ben klasik bir Türk olarak ne demişimdir? Oha. Oha ve nasıl yapılıyor? Biz öyleyiz ya. Evet. Yani o an alkışlayıp oradan uzaklaşmayız. Damarlarımızda o var. Aynen. İlla ki nasıl olduğunu öğreneceğiz. Bu arada abi yanlış anlama lafını böldüm. Biz buraya sana inanmaya gelmedik, hatanı bulmaya geldik. Hadi bakalım. İlk videodaki yorumlardan dolayı mı böyle bir? Ya abi ya şimdi şöyle bir şey var. Bak bazı şeyler el hızlılığın güzel, manipülasyon bir yere ilgiyi yönlendirme bunlar zaten belli işlere dahil olan bir konsept ama bunu başarılı yapmak o da ayrı bir yetenek. Evet. Bunu yapıyorsun. Şimdi bir iki durum vardır. Bizim o an dikkat etmediğimiz ama video kayıtta görebildiğimiz mesela. Evet. O ayrı bir mesele. Çünkü canlı yapmak başka, onu video kaydı olup onu incelemek biraz daha farklı. Doğru. Daha avantajlı oluyor. İnşallah. Ha, İnşallah yakalayabilirsiniz ama yakalanacak bir şey yok. tamam. Ben de yakalayabileceğimi düşündüm. Hatta ben kendisi bana bu şovu yaptığında dedim bu adam acaba beni tanıyor mu? Benim mahalleden eski arkadaşım yaşlı adam maskesini takmış. Onu bile düşündüm. Çünkü öyle sorular soruyor ki bilmesi imkansız. Benim ilkokuldaki en yakın 3 arkadaşımın ismini nasıl bilebilir bir insan? Bilemez. Başka bir ülkede, başka bir vatandaş, başka bir ırktan, cinsiyetten bir adam. Öyle düşünün. Ve arkadaşlar bunun neticesinde elimde hiçbir delil olmadan bu sonuçlara ulaşmam beni çok etkiledi ve ders almak istedim. Ve 3 yıl süren bir eğitim süreci geçti. Hocam seviyesinde olmasam da iyi bir seviyeye geldim. Evet. Bakalım bugün neler yakalayacaksınız, neler göreceksiniz bilemiyorum. Gösteriye başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar soruları siz belirleyin. Mesela ben size sorular sormuştum ya. Bir de kredi kartı şifresi, asker arkadaşı falan. Biraz düşünün. 2'şer tane soru belirleyin kafanızda. Soruları siz düşünün. Ben de zihnimi ona göre hazırlayayım, tamam mı? Hadi bakalım. Ben uzaklaşıyorum, siz düşünün. yani? Birazdan geliyorum. Beynimiz yandı oğlum bizim şimdi. Öyle bir pas verdi ki şimdi. Soru gelmiyor aklıma. Telefonun Tamam. markası. Tamam bu mu olsun? İlk Benim soru. ilk sorum bu. Telefonun markası ve rengi ve modeli. Evet.
Tamam mı? Evet. Atıyorum örnek veriyorum Nokia 3310 mavi gibi. Tamam, mı? doğru. Bir tane daha beğen. Sen de düşün bakalım. Sınav sen yurt dışında yaşadın değil mi? Çok fazla ülkeye gittin mi? 7-8 öyle değil. Tamam. 7-8 tane gittiğin ülkede böyle en beğendiğin Şehir. şehir ya da semt. Tamam ben buldum. Konu önemli değil zaten devam edeceğiz ondan Soru dolayı. ne? Soru biri bir yere gittim. Oranın suyun temizliği, görünüşü, su kalitesi Avrupa'da. Avrupa'da. O şehrin ve gölün adı mı? Su derken. Şehri yeter. Tamam. Böyle bildik bir şehir değil mi? Kime göre neye göre? Ya şimdi tamam. buradaki bilmez. 7-8 tane ülke gezdin. Ya şundan dolayı bak bunu Kaç tane soruyorum ülke var? arkadaşlar. Şundan dolayı soruyorum. Genelde mesela Avrupa'da en sevdiğin şehir diye sorulduğunda çoğu kişi Paris diyor gidenler. Hani öyle bir yer olmasın. Yok bildiğin- öyle bir yer değil Tamam. canım. Avrupa'da görüp özellikle suyunun çok temiz ve meşhur olduğu bir Aynen, şehir sordun. Aynen. Sen ne sormuştun? Abi telefonumun ilk markası. Tamam. Diğer sorular Hatta düşünelim. orası o ülkenin galiba en temizi. Alp dağlarına yakındır muhtemelen. Tam, Bilemiyoruz. Tamam. Resmi olarak çalıştığım ilk yer. Tamam. Diğer sorun ne? Çok zor durumda fedakarlık yapan yakın bir dost. Tamam. Bravo. Sen ne soracaksın? Yıldıray. Bir tane mi 2 tane mi? Bir tane sen sor. Abi benim de o zaman... Ama Boxer'ın rengi. Yıldıray. Benim de o zaman çocukluk travmam olsun abi. Bir sürü travmam var. En korktuğum böyle çocukluk travma. Hala devam ediyor mu? Devam ediyor abi. Öyle mi? Hala daha devam ediyor. Ya mesela Hep başka bir insanlara göre normal olan ama senin korktuğun bir şey gibi. Evet öyle. Tamam. Arkadaşlar şimdi size kalem vereyim şöyle sihirli kalemimden. Şimdi arkadaşlar herkes ayrı ayrı kağıtlara yazsın Tamam. cevaplarını. İki soru sorum, iki cevap. İki cevap, Tamam. tek cevap. Yazın ve yazdıktan sonra düzgün şekilde şöyle bakın. Düzgün şekilde katlıyorsunuz. Ben birazdan geliyorum. Hadi bakalım. Tamamdır. Tamam abi ben şimdi ikisini de aynı mı ver, katlayayım? ver, Ayrı ayrı ver, mı ver. katlayayım? Ben ilk resmi çalıştığım yer ve ilk kullandığım telefonumun adını yazdım. Ben de göstereyim. Ben de basacağım. O senin tanıdığın değil ama. Biliyorum. Hazır mıyız? Hazırız abi. Evet hadi başlayalım. Şimdi herkes kağıdını düzgün şekilde dörde katladı. Katladık. Bir kağıtlarını kontrol et. İçi Evet. gözüküyor mu? Yok. Dışarıdan gözükmüyor. elime alacağım ya birazdan. Ha Senin- yok. Efe bütün kağıtları toplasın. Evet. Tamam. Sen Otur Efe kalkma kalkma gel. Efe hepsini şöyle karıştır. Arkadaşlara hayatlarında tahmin edemeyeceğim sorular sordum. Toplam 5 soru. Tamam yeter. Tombalacı mıydın eskiden? Tombalacı Mehmet. Şimdi rastgele bir tanesini alacağım. Ve bu kağıtlara bıraktıkları enerjiyi görmeye çalışacağım. Hazır mıyız? Hazırız. Sen ver bir tanesini hadi ben seçmeyeyim. Hadi bakayım. Evet. Al sana abi. Evet. Baş harfi Yozgat'ın Y'siyle başlayan bir kelime. Şimdi bak, Bak birinci harf ama. ben 2 kelime yazdım ama bir tanesi Y ile başlıyor. İkincisininki Y ile başlıyor. Sizinki? Ha, birinci, ikinci. Fark etmez tamam. Bende Y yok. Bu Y ile başlayan kelime toplamda 6 harfli mi? Evet. Yüzmek mi? Evet abi. Niye? Küçükken bir şey mi yaşadın? Boğuldum abi. Ha, ölmemişsin buradasın. Yani şey olarak kurtardılar ama boyun Yüzmek. geçtiği yerlerde Yazın da şey çok yaptım. Yüzmek mi yazıyor? Bir tane daha alayım. Kağıt. Al abi. Biz bakabiliyoruz Abi, bu kağıda dizini abi. al. Göstereceğim. Ha. Burada da bir mekan isim var. Mekan. Bu çalıştığın resmi yer. Bu işletmeyi iş arayan arkadaşlar tavsiye eder misin? Etme. Market zinciri. Doğru mu? Doğru. Ya makro market ya mikros market. İkisinden biri. Ama emin değilim. Ya makro ya mikros. İkisinden biri abi. Tamam ben doğru. daha fazla ileri gidemedim. Doğru ikisinden Daha biri. önce arkadaşlara gösteri yaptığım için biraz bilinç hatlarını bildikleri için beni biraz zorluyorlar, kapatıyorlar. Makro ya da mikros diyorum. Makro olsun. Makro market. Mikros muydu? Migros. Mikros. Evet bir tane daha alayım. Al abi. İlk Bunu da çalıştığın sen yer seç. Migros musun resmi olarak? Tabii. Evet 3 ay kasiyerlik yaptım. bu da senin kağıdın. Allah Allah. Markası Samsung. Ve bir zamanlar çok kullanılan bir telefon. Ama küçük modeli. S3 mini. Doğru mu gidiyorum? Doğru. Samsung S3 mini. Rengi de ön çıtası yanlar siyah ama ön ve arka komple beyaz. Doğru abi. Anasının gözü. Çünkü bilinçaltında o siyahlıkta kalmış yani. Siyah beyaz yazacaktı ama beyaz yazmış. Doğru. Aslında siyah beyaz yazman gerekiyor. Öyle. Doğru siyah beyaz da çıtalar siyah diye ben çıtalara kadar söyledim. Arkadaşlar arama motorundan bakabilirsiniz. S3 mini yazın. Modeli Samsung Siyah beyaz mı S3 yazacaktın harbi? Oğlum çıtaları siyah ama telefonun önü de arkası da beyaz daha şimdi. Ben çıtalara da söyler demedim ki yani o kadar düşünmedim. Alalım bir tane daha. Al abi. Son Evet. bir tane kaldı.
İkisini verelim eline o zaman arkadaşın. Arslan abi ver Şunu al, abi. Aslan şunu al eline, diğer eline. Ayrı ayrı tut şöyle. Tamam. Şöyle. Hangisini okuyayım önce? Önemli değil. Sen söyle. Bunu. Tamam. Şimdi ayırıyorum. Bunu yaklaştır. Tut şöyle. 4 harfli bir isim var. Ha. Hangi soruydu bu? Bir dakika dur. Aslan'ın yıllar önce muhtemelen başına gelen bir zorlukta ona en çok destek olan ve yardımına koşan kişi. Genel olarak zor bir durum vardı. Büyük fedakarlık lazım gerektiren bayağı büyük. Yaptı mı? Yaptı. Maddi mi manevi fedakarlık mı? İkisi de mi? İkisi de. Baha. Aynen. Abi Baha olduğunu nasıl anladın? İsmi Baha. Tamam nasıl ama Baha? Sen neye dayanarak Getir, Baha dedin? tut şöyle. Bu da Fransa ya da Almanya'daki şehir. İkisi de değil mi? Almanya değil, Fransa. Fransa, tamam. Bak bildim onu. Şehir küçük bir şehir. Yaklaşık böyle 150-200 bin nüfuslu. Şehrin okunuşunu bilemiyorum ama yazılışı şöyle. Okunuşunu doğruyu söyleyebilirim. Anneki. Yo, Ansi. Ansi. Evet. Anneci yazılıyor. Anneci yazılıyor. Aynen. Evet arkadaşlar. Öyle bir şey mi varmış abi? Küçük bir Abi şehir. sen o şehri- Yeşillik, dağ... Böyle... İsviçre sınırına yakın. Evet bak nasıl bildim hattalar olduğunu. Şimdi açılışımızı yaptık. Şimdi ben de biraz enerji Isındın mı? yüklemesi oldu. Biraz bir Isındı. sonraki gösterimiz aynı enerji kullanarak ışınlama. Hazır mıyız? Migros'ta tıkanacağını hiç aklıma gelmezdi abi. Migros'u bilir dedim ama Şimdi ışınlama gösterisine geçelim. Arkadaşlar bir küp şeker bulduk. Bildiğimiz büyülü küp şeker. Ve büyülü bir kalem görüyorsunuz. Öyle her yerde bulamazsınız. Ucunda ince bir kamera falan var bunun. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar bir işaret koyacağım. Tamam. Artı, çarpı, yuvarlak. Siz ne dersiniz? tamam. Sen ne diyorsan o. Ha, size soruyorum. Siz Tamam. söyleyin. Tamam. Artı koyalım. Artı. Yaklaşalım. Hayır. Harf, sayı, şekil ne dersiniz? O yüzden. Önemli değil. Tamam. Gel şöyle. Evet. Görüyorsunuz. Aslan ayağa kalk. Kalk ayağa. Şimdi arkadaşlar. Şöyle elini uzat aslan. Alırken görmeniz lazım. Yaklaşalım biraz. Hiç eline değmeden. Ha değmesin. Değme ucu sadece. Avucuna değdirme. Şu şekilde bırakmadan. Aslan tesisimizde istediğin bir yere bırak gel. Abi yemesin papağan. Papağan yemesin. Yo. Ben de Evet merak abi ediyorum. koyduk. Evet şimdi. Ben yine yerime geçeyim şöyle. Geç abi. Biraz şöyle geç istersen. Şimdi arkadaşlar. Ayağa kalk aslan. Yine mi? Sen oturabilirsin. Aslan gel. Senin de işin var. Tamam abi. Şimdi aslan. Küp şekeri nereye koydun bilmiyorum ama Tamam. en azından bana koyduğun bölgeyi söyler misin? Şu bölge diye. O arka bölge. Şuralar. Aynen. Diyebilir miyiz? Vücudun oraya doğru döner misin? Dön. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. Hayal gücünün enerjiye dönüşümüne şahit olacağız. Sonuçta hepimiz çocukken çizgi film izledik. Çocukken o kadar garip şeyler düşünürdük ki. Belki yatak odasındaki dolabın içinden bir canavarın çıkacağını düşünürdük. Bu çocukken çok normaldi ama şu an düşünürsek normal değil. Şimdi az önce küp şekerin üzerine bir işaret koyduk ve o şekli sen söyledin. Evet. Sana sınırsız seçenek sundum ve artı koymamı söyledin. Tamam. Ve sen küp şekeri hiç eline değmeden yani sadece parmakların ucuyla Aynen. bir yere koydun geldin. Tamam. Onun buradan o küp şekeri koyduğun yerden buraya kanatların uçtuğunu hayal edebilir misin? Edebiliriz. Hayal gücü diye bir şey var. Değil Tamam. mi? Hayal gücünü kullanmadan önce avuçların içini bir kameraya göster. Avuç içini. Tertemiz olduğunu görelim. Hiçbir şey yok değil mi? Ve şekeri bıraktın geldin. Tamam. Şimdi sol elini cebine koy. Sağ elini kafana şu şekilde koy. Şöyle. Biraz daha büyük olacak. Bu şekilde. Şimdi küp şekerin konduğu yerden kanatlanıp buraya uçtuğunu hayal edeceğiz. Oradan kalktı geliyor. Bak. Papağanlar var. Oradan dolandı geldi. Evet şu ağacın yanına geldi ve cam terasın üzerine çıktı. O muhteşem manzarayı seyretti. Düşünsene uçabilme kabiliyeti olmasına rağmen bu manzaraya aşık bir insan. Bir canlı. Ne kadar ilginç. Tekrardan dolandı ve muhteşem manzaradan sonra aşağı bir kafeye indi. Kahvesini yudumlarken muhteşem manzaradan tekrardan buraya çıktı. Dolandı ve elin üstüne kondu. Hayal et. Ettin mi? Hı hı. Beyaz kanatları olan bir küp şeker. Tamam. Ve elin üzerine kendisi bir artı çizdi. Tam üstüne bak ben de çiziyorum. Hisset. Ve ardından uçtu. Şuraya doğru aslan. Uçtu gitti. Sonsuzluğa doğru. Tamam. Bunu hayal ettin değil mi? Eğer bunu doğru şekilde hayal ettiysen şu an bir mucizeye tanık olacaksın. Şeker koyduğumuz yerde olmayacak mı? Çok daha ötesi. 3'e kadar saydığımda önce kafandaki avucun içine bak. Ardından bize ve kameraya göster. Hazır mısın? 1, Korkmaya başladı abi. 2, 3. Abi sen şaka mısın? Var mıydı böyle bir artı? Yok oğlum.
Ne diyorsun abi? Vallahi Ne diyorsun abi? Abi, Aklı şimdi mi geldi? tutsasana beni. Şeker geldi mi? Geliyor mu? Şeker üzerindeki sadece mürekkep silindi. Şeker olduğu yerde duruyor. Şekerin üstünde sen artı çizdin ya. Evet. O artı yok mu şu an? Yok ama şu an şekere 45 dakika elinizde yemeyin. Tamam. Sadece bu. Gidip baksak sadece orada var mı artı yok mu? Yaklaşmayın şekere. Şu an gitmeyin şekere. Tamam. 45 dakika. Şekerin altındaki üstüne Şimdi buraya mı diğer getirdin? gösteriye geçelim. Efendim? Şekerin Abi. üstündeki artıyı buna mı getirdin eline? Evet. Şu an şeker de yok. O üzerindeki parçacıklar buraya taşındı. Ama benim hocam bunu daha büyük çapta yapıyor. Ne yapıyor mesela? Uçağa Direkt bindiriyor. anahtar, araba anahtarı. Kalem tıraş, bozuk para falan taşıyor ya. Direkt. Nasıl arkadaşlar? Tövbe estağfurullah. Abi tüylerim böyle bir diken diken oldu. Ama ben olayları anlamaya çalışıyorum. Yanda da kadın ezanı açmış ya, o an biri gaza geldim. Dur oraya. Evet. Evet abi. Peki bu arada zihin okuma mı daha etkiliydi, ışınlama mı? Abi ışınlama. Sence? Bu ele bu yazı nasıl yazıldı ben hala oradayım. Ben yorum sonra yapacağım. Çünkü bak bir de bu adam şekeri sadece böyle tuttu. Bak şekeri sadece böyle tuttu. Elinde hiç eline buraya kesinlikle değmedi. Hadi onu da geçtik. Şekeri sen benim bacağımın üstünde yazdın. Bunun elinin üstünde yazsan o ara yapıştı diyeceğim. Hayır, bir bir şey de oldu şey var. diyeceğim. Tam hareketi yapmadan Gösterdin önce ya, elini iyi. gösterdi. Onu diyorum ilk bir de gösterdi eli bomboştu. Şimdi ne oldu ya? Şimdi ne oldu abi? Abi el özellikle mi yoksa başka bir yere de getirtirebiliyor musun isteğe göre? Mesela boynuna ne bileyim üstüne falan da yapabiliyor musun? Hiç tabii fark etmiyor. Oğuz abimiz şu an şarj ediyor kendini. Bir 10 saniye havada kalacak. Şarj olsun. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Evet, hazır mıyız? Bu çok kısa sürecek. Bakın bu arada eskiden gösteri merkezlerinde illüzyon diye bir olay vardı. Evet. İllüzyonistler, sihirbazlar büyük şehirlerde büyük gösteriler yapar, halkı çok etkilerdi. Ama bazı gösteriler o kadar kısa sürerdi ki insanlar işinin gücünü bırakıp yüksek ücretleri, biletler alıp o sahneye, o salona ya da o çadıra buluşurdu, giderdi. Ve gösteri sadece 30 saniye sürerdi. Herkes evine dağılırdı ama 30 saniye yeterdi. Önemli olan bazen gösterinin uzunluğu değil, kalitesidir. Etkili, aynen. Bu gösteri çok kısa sürecek arkadaşlar, onu söyleyeyim. Dediğim gibi belki 15-20 saniye sürecek bir şov olacak ama çok etkili. Abi şimdi havada durduğun zaman kimse küp şeker müp şeker dinlemez de ta adam havada duruyor oğlum diyecek. Evet, aynen öyle. Hadi başlayalım. Gelin bakalım gençler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi aslında yerden uçtuğun zaman biraz yer çekimlisi bir ortam oluşuyor. Ve bu ortamda aslında dengemi sağlamak adına havaya kalktığımda ister istemez parmağımı buradan tutacağım, onu söyleyeyim. Tamam. Daha sonra bırakabilirim. Bu açı güzel. Enerjiyi de hepinizle beraber alacağım. Arkadaşlar 3'e kadar saydığımda enerjinize ihtiyacım var. Hep beraber ayaklarımı üfleyin, tamam mı? Tamam. Ayak bileklerime doğru üflemenizi istiyorum. 1 2 3 Abi Bir dakika bir daha yapabiliyor musun? Bayağı biraz beklemem lazım arkadaşlar. Bayağı bir Benim kalbim atıp mavi falan hızlandı atışım falan. gidelim arkadaşlar. Çekim bitti. Abi görüşürüz. Abi nasıl durdun abi havada ya? Oğlum nasıl yapıyor lan? Abi. keşke anlatabilsem, şöyle diyebilsem de siz de yapabilseniz keşke arkadaşlar, ama öyle şeyler değil. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Umarım bulduk. bugün keyif aldınız, sizi yorduk buraya. Biliyorsunuz bizim işletmemiz Yok, zirvede. estağfurullah. İsmi gibi ayrı gezegen, apayrı bir gezegen. Evet. Biz o yüzden buraya ayrı gezegen, dünyadan uzak ama sizlere çok yakın diyoruz. Dediğim gibi her geliştiğinizde daha gelişmiş bir şeyler göreceksiniz. İnşallah. Bir sonraki geliştiğinizde ise parmak sayısı arttırma yapacağız. 5 parmağı olan bir insanda 6 parmak, 7 parmak yapacağız ve bunu canlı canlı kayıtta göreceksiniz. Aslan getir parmağını, 5 parmak, bakın. Bir enerji uygulayacağım. Parmak sayısı 6 ya da 7'yi çıkacak ve gerçekten burada sayacağız parmaklarını. 6 oldu. Ne? Abi. Birden 6 oldu. 6 parmak nasıl oluyor 5 parmak? Olacak işte. Bir de kendi eli falan ya. İllüzyon. Senin elin benim elimden bahsediyor. Ha bizim elimiz mi? Tabii sizin eliniz. Bizim elimizden bir parmak daha çıkacak. Biz dokunacağız, hissedeceğiz. Parmağı bekleyin, parmaktan sonrakini söylemiyorum. Bir dahakine yine Parmaktan 3 tane hazırlayalım. Parmaktan sonraki var ya, yani bir daha buraya gelemezsiniz terisi. Amerika'ya gittim, ben yokum, buraya yine gelemezsin. Öyle bir gösteri, parmaktan sonraki. Ama şey yapalım abi. Biz her geldiğimde bize 9 tane mi var senin özel şeyin? Oğuz abi bu benim için Aslında geçerli. 11 tane, 11 tane ama ben size 2 tanesini gösteremem. Tamam. O ayrı bir alem. Tamam. O aleme davet etmiyorsan bir dahakisine 3 yapalım. Sonra başka bir... Zaten o aleme gelirsen hiç çıkamazsın. He tamam. Helal olsun ya tebrik etmek düşer bize ne diyelim. Hadi bakalım. Dokunuyoruz ama çarpılmayalım. Sık bir şey olur. yumruğunu, Bak sık yumruğunu. Sık. Madem dokundun, bedelini öde. Kanka bedelini ödeyeceksin. Aç elini. Kapat, bana bak. Aç elini.
Oha ne oluyor oğlum? Hadi bakalım. Oğlum içimden bir şey çıktı lan. Ya Oğuz abi sen bizi bayıltmanın derdindesin de. Hayrullah abi bindir hele şuna. Ne? Bir kısa bindirsene şuna. Dürüstçe fikrin ne? Sence ne kadar iyi? İlk defa bu VR takıyorum. Bir el alttan daha Hayır, tehlikeli. yorumun ne? Tahminin. Abi büyükten çok korkacağım ya. Hadi ya. Normalde korkmayacağım derdim Korkarsın, de. korkarsın. Bir el alttan bakalım. daha tehlikeli moruk. Ne oldu lan? Hayrullah. Tepki ver oğlum. Hayrullah. Ne tepkisi oldu? Bir şey söyle lan. Abi ben bundan geçen de korkmadım ki. Ne yapıyorsun lan? Hayrullah. Korkmuyor musun? Yok abi niye korkayım? Bak, hiç öyle durmuyorsun. Vallahi. Uzat oğlum elim terledi. Korkmuyorum diyor amına koyayım. Hayır Beden şeysi demek oluyor. Hayır oğlum elim kayıyor. Kaba elim deli kayıyor. Oğlum dokunsana şuna. Oğlum ben niye buraya böyle tutundum zannediyorsun? Altına sıçtın. Hayır altıma Niye sıçma. biliyor? Hayır niye biliyor musun? Bak böylesin ya. Tamam abi. Böyleydin. Anlıyor musun? Oğlum. Dilini çıkar. Aç. Dur. Tamam. 1,5 damla at. 10-15 saniye bulundur tükür. Az koydum bilerek. Tüküreyim mi? Şimdi tükür. Oraya tükürme hayvanlar mahvolur. Bilerek az koydum. Yap. Ama yemekte falan olsa güzel olur. Yo yemekte daha etkili çünkü sıcağın içine karıştırıyorsun ya. Şimdi daha gelecek. Çoğalacak daha. Güzel hocam. Şimdi çoğalıyor. Bir 10 saniye sonra daha çok olacak. Yaptın bana baba. Ha, şimdi yemekte yenilir mi? Ha? Evet. İyi mi? Kaç puan veriyorsun acımıza? 10 üzeri 11. 11 güzel. Az önceki kangal kurt muhabbeti vardı ya. Tamam. Tezcan duymuş. Tezcan Sivas'ta ben itiraz etti orada yayından sonra. Bizim köyde inine giriyor Bir tane kangal kurdun inine girer alır diyor. Ya şöyle bir şey var. Alır, Hayır, var öyle bak, kangallar. şöyle ben Tabii, sağlam şimdi şöyle bir şey var. Bu Türkiye'de ciddi bir konu. Her kurdun yapısı farklıdır. Her kangalın yapısı farklıdır. Genelde köpekler kurdun kokusunu aldı mı korku olur. Ama eğitilmiş kangallar var. Hani kurtla çok iyi bir şekilde boğuşuyor. Kurt alfa değilse, evet. kurt alfa değilse, Evet. kangal da çok güçlüyse boğuşma şeyi biraz çekişmeli geçer. İstisnalar da ortalamaya almak lazım. Hayır, gözümün kurtun içine şahit ana oldum. yapısı her zaman daha güçlüdür. Dedemin Tabii, arkadaşı tabii. köyde dedemin arkadaşı Dikkat et, dağda kurdu öldürdü köye getirdi. Köpekler cesaret vermek için getirdi aslında. Ölmüş kurdu Alıştırıyorlar öyle Cesaret kokudan. vermek için. Aynen. 6 tane kangal, 4'ü gerçek kangal, ikisi değildi. Kırmaydı, yaklaşamadılar. Beyler gelirse bir karikatür çizeyim. Tamam gelelim abi. Beyler benim karikatürü paylaşın Instagram'ımı da millet gelsin. Tabii tabii. Sipariş gelsin biraz. Bize de hatıra olur. Önce bir Efe'yi çizelim. Ayrı ayrı çizelim. Tamam. Ağzımda pro olsun bir tane. Bak bana Efe. Drama tamam mı? Şey var ya bir tane hindi. Bu Efe mi şimdi abi? Ay Escout. Çok iyi abi. Ben miyim bu? Çizgi filmde böyle olursun. Evet, aslan bak bana. İnsanları gerçekte de mi bakıp böyle değerlendiriyorsun abi? Bakınca direkt diyorum ki bu şöyle bir şey çıkar diyorum. Hayır lan bayağı güldü. Bıyık altı. Diyor Hasan abi bu hale sokan bize neler yapmaz. Oo, Helal olsun. Çok iyi. güzel. Gel sen de çizeyim hadi. Hayrullah'ın eski hali. Bomba bir şey gelecek. El bombası hatta Hayro. İsmin neydi? Hayrullah. Sen ne diyorlar lakap olarak? Hayro mu? Hayır. Hayro. Çok iyi. Teşekkür ederim. Vallahi çok beğendim. Abi bize de Aslan'la Escout yazar mısın? He bize niye isim yazdın abi? Sen İşi O var. adamına göre. Bak biz adam Hayro'yu değiliz ya. sevdi. Hayro'yu Adam değil, sevdi. adamına göre. Adamlara yazmıyorum. Doğru abi. Abi Allah'a emanet. Kolay gelsin. Hadi. Hadi görüşürüz. Tamam mı istedim? Görüşürüz. Beğendiniz mi? Memnun kaldınız mı? Kaldık tabii oğlum. Kanka yemek yiyin. Yok teşekkür ederim. Niye? Kanka. Abi Gidelim yemek ya. yiyin. Gidelim. Ne var burada? Abi fast food tarzı pizza, hamburger falan ama hepsi evde. Yiyelim mi abi? Yiyelim ya. Benim Yiyelim. karnım aç. Tamam yiyelim. Hadi yiyelim. Ya sabah bir tane video izledim. Adam karın geliyor işte diyor ki hangi malzemeler var? Adam sayıyor işte. O ara diyor işte indiren kaldıran şey yapan falan filan. En son anlatıyor. Kadın diyor ki ya neyi hangisini önerirsin diyor.
Eşiniz diyor kaç yaşında diyor 55. Dua. Onu diyor dua kaldırır başka bir şey kaldıramaz diyor. Amcama 2 tane kadın soruyor merkezde. Pardon Maşukiye neresi acaba diyor. Burası. Burası abi. Kartepe'ye nereden çıkabiliriz falan. Yoldan. Öyle mi diyor? Efe, Mert Hakan yanlış hakkında ne düşünüyorsun? Komutan ya. Bakacağız şimdi içeride kim komutanmış. Drogba formalı Doğulu kovaladı mı şeyin içinde, cezaevinin içinde göreceğiz. Askere gitmek bekliyorum. Bedelli gideyim geleyim. Herkesten bir tavsiye alıyorum Murat. Senin tavsiyen ne? Moruk askerliğe kesinlikle uzun dönem gidilmez. Tamam. Kısa dönem gideceğim ya zaten. Kısa dönem gidiyorsun kardeşim. Orada 25 gün taşrak yapıyorsun. Geliyorsun. Bu kadar basit. Sen şimdi burada ne yapıyorsun mesela? Sabah kalktın. Geliyorum kanka temizlik. Temizlikten sonra kahvaltı. Kahvaltıdan sonra ofise geçiyorum. Muhasebe işlerimi hallediyorum. Sonra boş takılıyorum. Ben 8.30'da uyanıyordum askerde. Bak, Ama bütün git- koğuş 6'da kalkıyor. En son kalkan kişi benim koğuşta. Niye? 8.30 kalkıyorlar, tıraş oluyorlar, yalandan roller. Ben geceden göte sakal bir daha bir sefer kestik mi bir daha çıkmıyor ki oğlum. Gece bir daha yalandan yatmadan jileti vuruyordum, bir yatıyordum. Onlar kalkıyor, duşa gidiyorlar. Botunu boyuyor falan. filan. Ya hiç uğraşamam. Sabah kalkıyordum moruk. Hemen seri vaziyet giyiyordum kamuflajı. 8.30'da içtima. Sen iyi geçti o zaman şanslı. Oo, Tatile gitmiş. bal adam. kaymak. Sabah geliyorsun 8.30'da içtima var. Yürüyüş takımı seçiyorlar. Bir ayın sonunda yemin töreni yapıyorsun ya. Yürüyüş takımı ayrılsın. Siz yürümeyeceksiniz mi oğlum? Sen yürü tuvaletleri yıka. Sen yürü kantini mıntıka yap. Sen yemekhaneyi. Sen tuvaletleri. Sen koğuşları. Dağıtıyor. Bir grup yapıyor. Bitiyor mu o iş? Gel oğlum bir daha içtima. Öğlen içtiması. Yemek içtiması. Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun. Bunu Bağırıyoruz. hep söylüyorsun değil mi? Bağırıyoruz. Fix. Her gün yaptığın şeyler fix. Delirirsin ama bak 3-4 ay aynı hareketleri yap. Kafayı yersin yani. Sürekli aynı papağan gibi hayat yaşıyorsun oğlum. TikTok'ta canlı yayın gibi. Aynısı. Bir tane çocuk birliğe ilk giren asker diye ödül aldı. Gece saat 5.30'da gelmiş. Oğlum bu kadar a**ına koyayım. Bu kadar asker meraklısıydın da şimdiye kadar neredeydin ya? Gece Sicil- 5.30'da çocuğu kim karşılamış? Gülmüş daha da kimse yok diye burada ben geldim. Daha oğlum sabah askere alacağınız şimdiden geldim demiş çocuk. En sevmediğim konu duştu abi. Ben kendi vücudumun kokusuyla birine rahatsızlık versem utanırım yani kendimden ya. Aynen. Asker arkadaşıma bile herhangi bir kokumu belli etmemek için 25 gün orada mücadele verdim. Ayağımı yıkıyorum, elimi yıkıyorum, duşa tam zamanında gidiyorum. Bu çocukları yılan gibi geziyorlardı abi. Böyle bir koku olabilir mi? Vallahi. İlk içtima, bak ilk içtima. Bir geldi komutan. Asker merhaba, nasılsınız? İyiyiz, sağ ol, mal, sağa dön. Biri sola dönüyor, biri sağa dönüyor. 400 kişi var içtimada. 200 öbür tarafa, 200 öbür tarafa. 100 kişi böyle bakıyor sadece komutana olduğu gibi. Bir çıldırdı komutan daha ilk de. Oğlum siz nasıl çocuklarsınız dedi. Sağınızı solunuzu nasıl biliyorsunuz? Öğretiyor ya? işte. Ne ayaksın? Kendini pembe tezkereye ayırttırabiliyorsun ama. Ama ne diyor biliyor musun komutan? Tamam sen oğlum yapmayacaksın mı askerliği? Gel diyor. Ver diyor babanın numarasını. Kızınızı gelin buradan alın diyor. Kapatıyor. Bu dedirttirilir mi babaya yani? Bu bir de benim babama. Babamın kızınızı hangi kız oğlum? Eskovul. Bizim bir tane şey vardı. Bu Sofi. O bizim Sofi dediğim İbne boyuna soru soruyor. Çalışmamak için komutana boyuna soru soruyor. Komutanım dedi. Burası dedi şimdi dedi bizim yattığımız kalktığımız yerden dedi çok uzak ya dedi. Buradan dedi tellerden dedi herhangi bir düşman ya da herhangi biri dedi atlasa nasıl dedi farkına varırsınız dedi. Fark edebilir misiniz dedi. Bastığın yerde dedi termal var dedi. Isı termali var dedi. Adamın taşağına kadar görürüz sen rahat ol dedi. Lavuk şok. Öpüyorum seni. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Sağlığını bileyim. Kesene Kesene bereket. bereket. Hakkını helal et. Hadi Allah'a emanet. Öpüyorum seni. Evet. Şimdi hocana yorumların. Abi hoca bizim aklımızı aldı. Sağ ol kardeşim. Sağ ol Teşekkürler. kardeşim. Hoca bizim aklımızı aldı. En çok neyden etkilendin? Ayakta durması beni çok etkiledi. Bir de şeker. Arkadaşlar yorumlarda saldırın. Söyleyin bize. Ney nasıl oluyor, nasıl olmuyor. Açığı yakalayın arkadaşlar. Beraberiz bu konuda. Arkadaşlar kendimizi de çizdirdik. Kendinizi nasıl kendinizi çizdirdin oğlum? Kendimizi çizdirdik. Nasıl çizdirdin kendini? Aa işte da. Hayır. Tehlikeli bir cümle. Dur. Kendimizi çizdirdik derken arkadaşlar burada çizdirdik yani. Biz öyle- Hayır, ne demek? Tehlikeli bir cümle. Bekleriz ya biz. Müsaade etsin reis. Evet. Arkadaşlar
videodaki çözülmesi gerekenleri çözün. Dikkatli olun. Ve bir daha gidelim o öbür 3 tane numara için. Tabii bir daha geleceğiz buraya. Onlar söylesin. İstiyor mu? Gelelim mi? Gitmeyelim mi? Bir daha bu videonun devamı gelsin mi gelmesin mi? Siz biliyorsunuz da abim. Allah Allah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hadi Abone görüşürüz. olmayı unutmayın.